Her şeye karşı yabancılaştığınızı düşünün. Dış dünyaya, sevdiklerinize, hatta kendinize bile. Hiçbir şeyden his duymayan bir insan gibi. Sanki kendisini uzaktan izleyen bir yabancı. Bu hissizlik evreninden sizi ne çıkartabilirdi? Günlerden birinde yaşadığınız çevredeki kimliğinize, kendinize asla yakışmayacak bir kötülük yaptığınızı düşünün. Mesela hırsızlık yapmak gibi. Bir kez kendi içindeki insanı bulmuş olan kişinin bu yeryüzünde kaybedeceği hiçbir şey yoktur artık. Ve bir kez kendi içindeki insanı anlamış olan bütün insanları anlar, diyor Stephen Zweig. Olağanüstü bir gece henüz kendini bulmayı başaramamış, rahat, kaygısız, tasasız bir şekilde kendi kabuğuna çekilmiş bir burjuvanın tüm yaşamını değiştirecek olağanüstü bir gecesini anlatıyor. Romanımızın baş karakteri sıradan hayatı içerisinde sıradan bir pazar gününü at yarışına giderek değerlendiriyor. At yarışını seyrederken seyirciler arasından bir çift, özellikle bu çiftteki kadın, varoluşuyla karakterimizin ilgisini çekiyor. Fakat bu ilgi çekme farklı bir şekilde bir oyuna dönüşüyor karakterimiz için. Bakalım bu romanda nasıl işlenmiş. Hayatımı bugün bile hala etkileyen o olay, o olağanüstü deneyim işte o sıra gerçekleşti. Saatini bile dakikası dakikasına söyleyebilirim. Çünkü tesadüfen o sırada saate baktım. Bir an üst üste gelen akrep ve yelkovanın hareketini avare bir merakla izledim. 7 Haziran 1913 günü öğleden sonra saat 3'ü 16 geçiyordu. Ben kendimi bu çocuksu ve gülünç gözleme kaptırmış, elimde sigaram, saatin beyaz kadranına bakarken hemen arkamda bir kadının yüksek sesle güldüğünü duydum. Kadınlarda çok sevdiğim, şehvetin ateşli bağrından heyecan ve hararetle kopan o taşkın ve çıngıraklı kahkahalardandı. İçgüdüsel olarak hemen o yana dönmek ve ışıltılı beyaz bir taşı bulanık, çamurlu bir havuza atar gibi şehvetini böylesine küstahça benim aylak düşlerimin ortasına savuran bu kadını görmek istemiştim ki kendimi tuttum. Zihinde geçen oyunlardan, küçük, zararsız psikolojik deneylerden aldığım tuhaf haz beni durdurdu. Bu kahkahayı atan kadını hemen görmek istemiyordum. Hazza bir tür hazırlık olarak hayal gücümü bu kadınla meşgul etmek, onu hayalimde canlandırmak, kahkahası etrafına bir yüz, bir ağız, bir boyun ve göğüsler yerleştirmek, yaşayan, nefes alan bir kadını kurgulamak daha çekiciydi. Arkamda hemen yanı başında durduğu belliydi. Kahkaha tekrar konuşmaya dönüşmüştü. Merakla kulak kabarttım. Hafif bir Macar aksanı, seslileri şarkı söyler gibi yayarak çok hızlı ve hareketli bir konuşma tarzı vardı. Şimdi bu sözcükler üzerine bir görüntü örmek ve bu hayali görüntüyü olabildiğince ayrıntılı tasarlamak çok hoşuma gidecekti. Maalesef karakterimizin kadını hayal etme oyununda başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Buna rağmen kadın olan ilgisi azalmıyor. Hatta birçok kez bakışıyorlar ve bu bakışma aralarında bir rekabete dönüşüyor. Hatırlarsanız kadından bir çift olarak bahsetmiştim. Yanında bir de erkek var. Aynı zamanda eşi bu erkek. Fakat bu erkek kadın kadar yeterince ilgi çekici bir tip değil. Hatta bir açıdan bakarsak küçümsenici bir tip olduğu bile söylenebilir. Bu pek de ilgi çekici olmayan karakterimiz elinde oynadığı biletlerle kendini tamamen yarışa kaptırmış durumda. Fakat romanda pek de beklenmedik ufak bir olay oluyor. Bu karakter biletleri yere düşürüyor. Bizim asıl karakterimiz ise bu yere düşürme olayını gözlemliyor. Ardından içindeki kötücül bir duyguyla yere düşen biletlerden birinin üzerine ayağıyla basarak onu saklıyor. Kadının eşi yerde biletleri arıyor. Bir tanesini bir türlü bulamıyor ama o anki seyircilerin kargaşası ve gerçekleşen olayların peşi sıra bileti aramaktan vazgeçiyor ve gidiyor. Karakterimiz ortalık boşaldıktan sonra ayağını kaldırıyor ve sakladığı bilete bakıyor. İlginç bir tesadüftür ki yarışı kazanan at oynanılmış biletteki at. Karakterimiz bundan bir tür bir vicdan azabı çekiyor ve hırsızlık yaptığını düşünüyor. Aynı zamanda bu yaptığı kötülük uzun zamandır hissetmediği bir hissi çıkartıyor karşısına. Bu his karşısında büyüleniyor. Sonra bir an vicdanına kulak veriyor ve gişede parayı almak üzereyken arkada iki tane adamın sesini duyuyor, bir tartışmasını. Adamlar hiç kazanılması ihtimali olmayan
bir at hakkında konuşuyorlar. Karakterimiz paradan kurtulabilmek için bu kazanılması pek de düşünülmeyen ata tüm parayı tekrar, yani aldığı paranın hepsini tekrar oynamaya karar veriyor. Ve böyle de yapıyor. Tekrar yarışı seyre gittiğinde etraftaki insanların heyecanından ve tutkusundan etkileniyor. Bu onda uzun zamandır yaşamadığı hislerin yeşermesine sebebiyet veriyor. Ve kaybetmesi kesin gözüyle bakılan at yarışta birinci geliyor. Karakterimizin başına gelen bu şanslılık veya başka bir bakış açısıyla şanssızlığın etkisiyle karakterimiz romanın sonunda, yani günün sonunda ruhani bir uyanışa şahit oluyor. Bu uyanış ona mutluluğun kendi sahip olduğu dertsiz, tasasız hayatta değil, ancak bir başka insanı mutlu edebileceği bir hayatta, bir başka insanı mutlu ettiği bir hayatta saklı olduğunu gösteriyor. İnsanları sevindirmenin bu kadar iyi ve kolay olduğunu niçin daha önce anlamamıştım? Cüzdanımdaki banknotlar tekrar ateş gibi yanmaya başladı. Az önce balonun iplerini zorladığı gibi şimdi onlar da parmaklarımı çekiştiriyordu. Onlar da beni terk edip bilinmeze doğru uçmak istiyordu. Lajos'un çalınmış paralığıyla birlikte kendiminkileri de çıkarttım. Çünkü artık suç veya değil diye bir ayrım yapmıyordum. Ve isteyen herkese dağıtmak üzere elimde hazırladım. Bezginlikle Prater sokaklarını süpüren bir temizlik işçisinin yanına gittim. Herhalde ona yol soracağımı sanarak asık suratla yüzüme baktı. Gülümseyerek bir 20'lik kronu uzattım ona. Durumu kavrayamadan bir süre donmuş gibi bakıp kaldı. Sonra nihayet parayı aldı ve ondan ne isteyeceğimi beklemeye başladı. Fakat ben gülerek kendine güzel bir şeyler al bununla deyip yoluma devam ettim. Benden bir şeyler isteyecek biriyle karşılaşır mıyım diye etrafıma bakınarak yürüdüm. Kimse gelmeyince ben bir fahişenin 2 sokak lamba yakıcısının yanına gidip onlara birer banknot uzattım. Zemin kattaki bir fırının penceresinden içeri birkaç tane fırlattım ve arkamda hayret, şükran, sevinç karışımı duygular bırakarak bu şekilde yürüdüm de yürüdüm. Olağanüstü bir gece için olağanüstü bir roman diyemem. Aynı şekilde sizin için olağanüstü bir okuma deneyimi ya da çok daha iyi bir açıdan bakarsak bir ruhani uyanış kaynağı olarak düşünmek yanlış olur. Ama henüz okumaya yeni başladıysanız ya da okumak için hevesliyseniz bu ince kitap, yani bu kısa roman sizin için iyi bir tercih olabilir. Stephen Zweig bu yönden oldukça iyi bir yazar. Yani okumaya yeni başlayanların tercih edebileceği bir yazar. Karavandaki kütüphanede bu hafta olağanüstü bir gece vardı. Önümüzdeki hafta yeni bir kitapta buluşuncaya dek hoşça kalın.